Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtır çıtır, tel tel ayrılan yumuşacık puf puf açma tarifi yapacağız. Hadi buyurun, o zaman lafı hiç uzatmadan yapım aşamasına geçelim. Açma tarifimizin hamur için 2,5 su bardağı ılık suyumu yoğurma kasesinin içine ekliyorum. Açmalarımızın daha güzel kabarıp yumuşacık olması için mutlaka suyumuzun ılık olmasına özen gösterelim. 1 yemek kaşığı dolusu kuru mayamı ekliyorum. Dilerseniz sizler yaş maya olarak da kullanabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı dolusu toz şekerimi de ekleyip biraz karıştırıyorum. 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Sıvı malzemelerimi karıştırdıktan sonra unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Hamurumuzun güzel kıvamlı olması için unumuzu yavaş yavaş eklemeye özen gösterelim. Hamurumuzun içinde süt, sıvı yağ veya yoğurt da eklemedim. Gördüğünüz gibi az malzemelerle çok güzel açma tarifi yapacağız. Hamurumu yoğururken de ben de sizlere ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Toplamda 6 su bardağı kadar un ekledim. Tabii ki un marka kalitesine göre değişebileceği için sizler hamurunuzun bu kıvam alana kadar un ekleyerek kıvam yakalayabilirsiniz. Hamurumuz ele yapışmayan yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Bu sayede daha güzel yumuşacık açmalar elde edeceğiz. Hamurumu tezgahımın üzerinde de güzelce toparlanana kadar yoğurduktan sonra 12 eşit parçaya ayırıyorum. Bezelerimin güzelce toparlanmasını sağlıyorum. Mutlaka elimizde güzelce yuvarlayalım ki içinde topaklanma olmaması için hamurumuzun. 125 gram eritilmiş tereyağımı büyük geniş borcamın içine ekledim. 1 çay bardağı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Yağ karışımımı da çatal yardımıyla güzelce karıştırdıktan sonra bezelerimi avucumun içine bastırarak karıştırmış olduğum yağımın içine güzelce yerleştiriyorum. Son bezemi de yağlı karışımımın içine alıyorum. Üst kısımlarında güzelce yağlanması için elimle bu şekilde her yerinin eşit şekilde yağlanmasını sağlıyorum. Yağ karışımımın üzerine koymuş olduğum hamur bezelerimin üzerine streç filmle örterek bu şekilde yarım saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Yarım saat mayalanmış olduğum hamurumun üzerine hemen açıyorum. Gördüğünüz gibi de arkadaşlar çok güzel hammurlarım da mayalanmış. Bir tanesini borcamımdan alıyorum. Yağlı karışımımda tezgahıma biraz döktükten sonra elimle yağı güzelce yaydıktan sonra üzerine bezemi alıyorum. Ara ara elimi yağlayarak tekrardan bol yağda açmaya özen gösterelim bezemizi. Hamurumuz da yağlı hamur olduğu için dinlendirdiğimiz için de gördüğünüz gibi kolayca ufak dokunuşlarla hemen büyüttük. Çok kolay açılan bir hamur. Oklava merdane olmadan büyüttüğümüz hamurumun kenar kısımlarını ortaya katladıktan sonra yine açmaya devam ediyorum arkadaşlar. Açmış olduğum hamurumun uç kısmına lor peynir ekliyorum. Sizler dilerseniz kahvaltılık peynir, kaşar peynir olarak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde rulo yapıyorum. Rulo yapmış olduğum hamurumun bir ucunu bu şekilde parmağımla açtıktan sonra öbür ucunu da açmış olduğum yere yerleştirip bu şekilde elimle de şekiller vererek yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştiriyorum. Bir tane tekrardan size hızlıca göstermek istiyorum. Hamurumuz dinlendikçe daha güzel açılıyor. Açılırken dediğim gibi kenarlarda yırtılmalar olabilir. Hiç problem değil arkadaşlar. Siz yeterince açabildiğiniz kadar, büyütebildiğiniz kadar büyütmeye özen gösterin hamurunuzu.
Kenar kısımlarını tekrardan içe doğru katlıyorum. Katlamış olduğum hamurumu tekrardan elimle baskı uygulayarak yine açıyorum. Uç kısmına kahvaltılık lor peyniri ekliyorum. Rulo yaparken tekrardan uç kısımlarından açmayı da ihmal etmiyorum. Tekrardan sarmış olduğum hamurumu güzelce elimle şekilledikten sonra uç kısmını bu şekilde açıyorum ve öbür uç kısmını da açmış olduğum yere yerleştiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi hepsini tamamladıktan sonra açmalarımı yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştirdim. Üzerine temiz mutfak bezimle örtüp yarım saat kadar tepsi mayası yapacağım. Yarım saat tepsi mayası yapmış olduğum açmalarım üzerine 2 tane yumurta sarımı kaseme alıp güzelce karıştırıyorum. Fırça yardımıyla açmalarımın üzerine süreceğim arkadaşlar. Tepsi mayası için zamanınız olmazsa arkadaşlar fırınınızı 50 dereceye fansız ayara getirerek 10 dakika fırınızda da tepsi mayası yapabilirsiniz. Tepsi mayası yapmış olduğum kabaran hamurlarımın da havası sönmemesi için fırçayla ufak dokunuşlar yaparak yumurta sarısını sürüyorum. Sizler de açmalarınızın üzerine çok fazla bastırmadan yumurta sarısını sürmeye özen gösterin. Bütün açmalarıma yumurta sarısını sürdüm. Sizler dilerseniz üzerine susam, çörek otu da gezdirebilirsiniz. Ben sade olarak bu şekilde pişireceğim. Önceden ısıtmış olduğum 5 dakika alt üst fanlı ayarda açmalarımı orta tarafta pişirmeye fırınıma gönderiyorum. Açmalarım yaklaşık arkadaşlar 45 dakika kadar pişti. Tabii ki sizlerin fırınınıza göre değişebilir. Gördüğünüz gibi de üzerinde çok güzel nar gibi kızardı. Puf puf da kabardı açmalarım. Fırından çıkınca ilk sıcaklığıyla üzerine temiz mutfak bezi örterseniz açmalarınız daha yumuşacık puf puf olmuş olacaktır. Sizlere hemen yakından da açmamın ne kadar yumuşacık ve puf puf kabardığını da göstermek istiyorum. Çok sıcak olduğu için ben kırıp içinde gösteremedim. Gördüğünüz gibi ilk sıcaklığıyla pul pul dökülen çıtır çıtır açmalar oldu. İlk sıcaklığı da çıktıktan sonra hemen sizlere de iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kat kat tel tel içi de çok güzel pişti. Şimdiden bu güzel tarifi yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.